Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden olan Türkiye TÜFE endeksi beklentilere paralel bir şekilde yıllık bazda %16,59 olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdamın düşük gelmesiyle birlikte hafif geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayı TÜFE endeksini yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,75 ve 8,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,60 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla Euro'nun değer kazandığını gördük. Hafta içerisinde açıklanacak olan Euro bölgesi büyüme verisini yakından takip ederken Euro bölgesinde aşılanmanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın hızlanması da ekonomik verilere yansıdığını görüyoruz. Euro bölgesi PMI bileşik endeksinin verilerini beklenilenden üzerinde 57,1 olarak açıklarken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,60 ve 10,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,50 ve 10,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle Euro değer kazanmasını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinin haftalık en düşük seviyeye ulaşması kazançlarını artırırken bu hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte Avrupa bölgesi büyüme verisini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksindeki fiyatlamalarda da oynaklık artabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,2185 ve 1,22 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,2150 ve 1,2128 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde bir sonuca varması bekleniliyor. İran'ın tekrardan üretime dahil olması halinde günlük 1,5 milyon varillik bir katkıda bulunması söz konusu olabilir. OPEC Plus toplantısında Haziran ve Temmuz'daki mevcut petrol üretimi kesintilerini gevşetme planına bağlı kalma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladılar. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 72,65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları.
Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 70,60 ve 69,30 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take